Merhaba değerli izleyiciler. Teorik minimum serimizin bugünkü bölümünde Schrödinger dalga denkleminin türetilmesini inceleyeceğiz. Ayrıca kuantum mekaniğinin temel postülatları üzerine konuşup dalga denkleminin sonuçlarını yorumlayacağız. Kuantum mekaniği evrenin tanımında rastlantısallığa önemli bir rol verir ve klasik fizikten belirgin biçimde ayrılır. Klasik mekanikte temel değişkenler bu niceliklerin zaman içinde nasıl geliştiğini açıklayan Newton yasalarıyla tanımlanan konum ve hızdır. Bu deterministik çerçeve temel nesnelerin gerçek sayılar yerine karmaşık sayılar kullanılarak ifade edilen olasılık genlikleri olduğu kuantum mekaniği ile keskin bir tezat oluşturmaktadır. Bu fark kuantum teorisinin olasılıksal doğasının altını çizmektedir. Kuantum mekaniğinin merkezi bir unsuru olan Schrödinger denklemi bu olasılık genliklerinin zaman içindeki gelişimini yönetir. Çözümü olan psi-rt dalga fonksiyonu herhangi bir zamanda bir sistem hakkında mevcut tüm bilgileri kapsar. Dalga fonksiyonunun mutlak karesi kuantum belirsizliğini örneklendirerek r konumunda bir parçacığı t zamanında bulmanın olasılık yoğunluğunu sağlar. Burada r konum vektörümüz x, y, z kartezyen koordinatlarında ve uzayda 3 boyutlu küresel bir çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Klasik yörüngelerden farklı olarak kuantum durumları dalga fonksiyonunun çöküşünün içsel belirlenimsizliğinden kaynaklanan olasılıklarla tanımlanır. Kuantum mekaniği ayrıca girişim ve dolanıklık gibi olgulara yol açan farklı durumlar arasındaki faz ilişkilerini tanımlamak için gerekli olan karmaşık sayıların matematiksel çerçevesinde kullanılmasını gerektirir. Bu özelliklerin klasik mekanikte doğrudan benzerleri yoktur ve kuantum teorisinin devrim niteliğindeki bazı yönlerini temsil eder. Üstelik kuantum mekaniği dinamik süreçleri farklı şekilde ele alır. Örneğin parçacıklar yüksek enerjilere hızlandırılıp dedektörlerle donatılmış bir hedefe doğru yönlendirildiğinde bu tür deneylerin sonucu deterministik değil, olasılıksaldır. Belirli dedektörlere çarpmanın sonucu gibi kuantum mekaniğindeki gözlemlenebilirler, olasılık genliklerinden türetilen beklenen değerlerin formalizmi kullanılarak hesaplanır. Kuantum mekaniğinde gözlemlenebilirlerin değişmezliği daha fazla karmaşıklığa neden olur. Bu iki farklı gözlemlenebilir nesnenin eş zamanlı ölçümünün teorik olarak imkansız olduğu senaryolarda gösterilmektedir ve klasik fizikten kesin bir sapmadır. Kuantum mekaniğindeki ölçüm eylemi sistemin durumunu değiştirir. Bu ölçümlerin gözlemlenen sistem üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu varsayan klasik teorilerde bulunmayan bir olgudur. Özetle kuantum mekaniği klasik mekanikten temel olarak farklı bir çerçeve sunar. Olasılığı, belirlenemezliği ve bizzat sistemin durumunu değiştirebilen ölçümün kritik rolünü vurgular. Bu kavramlar klasik determinist paradigmaya meydan okuyor ve fiziksel gerçekliğe dair anlayışımız üzerinde derin anlamlara sahip olmaktadır. Klasik mekanikte bir parçacığın hareketini doğru bir çizgi boyunca izlemek için gerekli temel parametreler onun konumu yani x ve hızıdır yani v. Klasik mekanikte bu şekilde belirlenir ve x aynı zamanda momentum açısından şu bağlamda hız üzerinden momentum tanımlanacak ve kütle tabii kütle değişkeni üzerinden. Dolayısıyla P eşittir m çarpı v. Klasik mekanikte bu lineer momentum, çizgisel momentum temsil ediyor. Diğer parametreler hız, enerji, açısal momentum gibi kavramlar buradan türetilir. Newton'un ikinci yasasını kullanarak, klasik Newton mekaniğinin ikinci yasasını kullanarak. Burada gelecekteki t anındaki yani t0 anındaki konum ve momentum verildiğinde yani t eşittir 0 anındaki konum ve momentum verildiğinde gelecekteki konum ve momentum bulunabilir. T eşittir 0 anında F eşittir ma ilişkisini kurarak yani aslında burada toplam dış kuvvetler şu da o yöndeki belirli yöndeki diyelim x yönünde gidiyor. X yönündeki ivmeyi teşkil ediyor ve x yönündeki net kuvvet. Bu tabii ki de koordinat ekseninde bağımlı bu kuvvetler. Bunları daha önce söylemiştik. Newton yasalarına, klasik Newton yasalarına, çıkarımına, simetri
kavramında, simetri kavramından bahsederken bunları söylemiştik. Şimdi bunlar da parçacığın hareketini belirleyen diferansiyel denklem sistemleri aracılığıyla belirlenir. Fakat kuantum mekaniğindeki yaklaşım belirgin şekilde farklıdır. Burada kesin değerler yerine, yani kuantum mekaniği parçacığın bulunabileceği muhtemel konumlara odaklanır. X, yani kesin bir parçacığın kesin bir konumu yok uzay zaman üzerinde ve burada belirsizlikler var. Ve bu belirsizlikler de nasıl tanımlanıyor? Delta, konum için delta x, hız için delta v. Belirli bir aralıkta değişebilir. Şu ortalama değer olsun. X için ortalama değer. Bunun artı ve eksi aralıklarında değişebilir şu delta. Delta x'in tanımlı olduğu aralıklar. Peki. Şimdi burada parçacığın delta x'inde ve delta v'sinde farklılıklara, yani belirli bir olasılık bandı içerisinde gerçekleşiyor dedik. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de bize neyi söylüyor? Yani delta x parçacığın belirli bir konumda bulunma olasılığı çarpı delta v hızının belirli bir konumda bulunma olasılığı eşittir. Büyük eşittir h bölü 4pi. Peki burada bu eşitsizlik kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasını vurgulamakta. Şu Heisenberg belirsizlik ilkesi oluyor. Ve belirli fiziksel özellik çiftleri, pozisyon ve hız gibi aynı anda keyfi bir hassasiyetle ölçüleniyor. Buna aynı zamanda enerji zaman belirsizliği de dahil bir kuantum sisteminde. Yani sistemin ihtiva ettiği toplam enerji miktarının değişimi, belirsizliği çarpı zaman içerisindeki değişim belirsizliği yine aynı şekilde bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesi kapsamında enerji zaman çiftliği şeklinde belirsizliğe sahip oluyor. Peki burada dalga fonksiyonunun kuantum tanımlarını kullanacağız dedik ve dalga fonksiyonunu nasıl tanımlarız? Bir parçacığın kuantum durumunu bize tam olarak açıklamasını sağlar. Yani bütün burada videolarımızda bahsettiğimiz parçacığın kuantum durumunu buradan çıkarsayabiliyoruz bu formülasyondan. Konum ve momentum hakkındaki tüm olasılıksal bilgileri de kapsıyor. Şimdi bu fonksiyon nedir ona bakacağız. Bu fonksiyonda psi formülasyonu, psi sembolüyle gösteriliyor. Psi xt'nin mutlak değerinin karesi. Şu olasılıksal fonksiyon sadece x ekseni için geçerli. Aslında bu r uzaysal küresel koordinatlarda r konum vektörünü temsil edecek şekilde genişletilebiliyor bu dalga fonksiyonu, olasılık dalgası fonksiyonu. Ve burada şu mutlak değer ifadesi de bize yoğunluğu veriyor. Yani olasılık yoğunluğu veriyor. X'te ve yani t zamanında x konumunda bulunmanın olasılık yoğunluğu. Onu da yazalım. Çünkü tanımları kesin bir şekilde yapmak gerekiyor. Daha sonra ilerleyebilmek için diğer Schrödinger dalga denklemi türetmesimiz açısından bu tanımları yapmamız önemli. Burada t'de x pozisyonunda bulunma olasılık yoğunluğu. Bu bizim klasik fiziksel dalgalar gibi değil yani. Mesela deniz dalgası veya ses dalgası, bunun yayılımı belirli ortamda yayılan. Bunlar gibi düşünülmüyor. Bunlar uzay zamandaki parçacığın bulunma olasılık dağılımları fonksiyonu. Yani parçacık belirli anda uzayda belirli bu olasılıklarda bulunabilir gibisinden bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Bu olasılık yoğunluğunu takip ederek. Ve dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesi dedik. Şeklinde ifade ediyoruz. Böylece fiziksel sistemlerin kuantum mekaniğindeki işlemesi belirlenimcilikten olasılıksal bir çerçeve şeklinde kayar.
olasılıksal bir çerçeveye kayar ve burada ölçüm eylemi, yani ölçüm eyleminin kendisi sistemin tanımının kritik bir bileşimi olmaktadır. Burada aynı zamanda ölçüm mekaniği devreye giriyor. Kritik bir rol ve öneme sahip. Zaten bunda kuantum ölçüm problemi ve videolarımızda bahsetmeye devam edeceğiz. Buradaki ölçümün rolünü, kuantum ölçüm problemi kapsamında ölçümün rolünü. Evet, şimdi kuantum mekaniğinin ilk postulatı fiziksel bir sistemin durumunun herhangi bir zamanda t anında psi rt dalga fonksiyonuyla tamamen tarif edildiğini söylemesidir. Bu dalga fonksiyonu kuantum teorisinin merkezinde bulunmaktadır ve sistemin özellikleri hakkında tüm olasılıksal bilgileri kapsar. Ve bu tanımın bütünlüğünü korumak için dalga fonksiyonunun belirli kriterlere uyması zorunludur. Burada dalga fonksiyonumuz r konum vektörü itibariyle küresel koordinatlarda, diyelim merkezi burada bu şekilde olsun, parçacığın küresel koordinatlarda bulunma olasılığını tanımlıyor. Yani merkeze göre r, şuradan bir r konum vektörü çizelim. Ve küresel koordinatlarda 3 boyutlu olarak tanımlanmış olsun. Burada küresel koordinatlar şu şekilde. Phi, theta ve r olmakta. Phi yükselme, theta süpürme, r de uzaklık. Küresel olarak yarıçapı temsil ediyor. Şimdi bu koordinatlar üzerinden 3 boyutlu dalga denklemi, Schrödinger dalga denklemi türetilebilir. Fakat aynı zamanda kartezyen koordinatlarda da bu tanımlanabilir. Yani x, y, z kartezyen koordinatlar üzerinden tanımlanabilir. Bu tamamen incelediğimiz probleme göre değişiyor. Bu koordinat tanımlamaları ve kabuller ve transformasyonlar, koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler incelediğimiz problemin basitleştirilmesine göre ve kabullerine göre değişiyor. Evet, şimdi bahsettiğimiz kriterlere değinelim. Burada birinci kriter enerji korunumu. Enerji korunumunda dinamik dalga denklemimiz bu ilkeye uyuyor ve bu temel fizik prensibi enerjinin ne yaratıldığını ne yok edildiğini söylemekte. Fakat bir formdan diğerine dönüşümünü sağlıyor. Aynı enerji miktarı. Ve kuantum mekaniğinde bu Hamiltonian operatörünün, yani sistemin toplam enerjisinin temsil edilmesi gerektiği anlamına geliyor ve zaman içerisinde korunuyor. Bir Hamiltonian operatörü var. Bunu Hamiltonian operatörünün tanımlamak zorundayız. Ve bu da sistemin toplam enerji miktarını temsil ediyor. Şimdi ikinci olarak da doğrusallık ve homojenlik. İkinci prensibimiz. Burada sayı temsil eden, tarif eden diferansiyel denklem doğrusal ve homojen olmak zorunda. Yani diferansiyel denklemi tanımlar. Peki ve gereklilik üst üste binme ilkesinin geçerli olması için, yani burada lineer olması lazım denklemi. Çünkü süperpozisyon ilkesinin geçerliliğini koruması gerekiyor. Lineer sistemlerde süperpozisyon geçerli. Lineer diferansiyel denklem sistemlerinde geçerli. Ve kuantum sisteminin aynı anda tüm olası durumlarının kombinasyonlarında olmasına izin veriyor. Ve doğrusal olmayan veya homojen olmayan denklemler bu prensibi geçersiz kılar. Ve parçacıkların dalga benzeri doğasını doğru bir şekilde tanımlayamazlar. Yani dalga benzeri doğanın tanımlanması. Önemli kriterlerimiz bunlar. Üçüncü kriterimiz birinci dereceden zaman türevimiz. Yani psi dalga fonksiyonu için dinamik denkleminin birinci dereceden zaman türevine sahip olması gerekir. Çünkü burada dalga fonksiyonunu psi x sıfırda ve t eşittir sıfırda bilmek
ve tanımlamak, yani psi dalga fonksiyonu şuradaki x0 x koordinat ekseninde çalıştığını düşünelim. Psi x0 üzerinden tanımlamak bir sistemi t eşittir 0 anında. Bundan sonraki durumlarda dalga fonksiyonunun tahmin edilmesiyle mümkündür. Yani aslında bu dalga fonksiyonunun yayılımı ve zaman içerisindeki evrimi deterministik. Zaman içerisindeki değişimi. Burada psi xt diyelim. Fonksiyonu da şuradaki fonksiyon. Bunu tabi basitleştirdik. Tek boyutta indirgedik. O şekilde, evet. Daha yüksek dereceden zaman türevleri birden fazla başlangıç koşulunu gerektireceği için teoriyi gereksiz yere karmaşıklaştırma durumunda oluyor. Ve gözlenen kuantum sisteminin gözlenen davranışlarıyla çelişiyor. Burada dördüncü olarak da bahsedeceğimiz konu, kriter, uygun limitlerde klasik mekanik ile uyumluluk. Bu uyumluluk ilkesi. Peki burada dalga denkleminin çözümleri yine uygun limitler altında, belirli kabuller altında klasik mekanik sonuçlarına yakınsamalıdır. Ve bu ilkede ilişkisellik, yani birebir ilişkisellik prensibi olarak tanımlanıyor. Ve klasik fizikle çelişmezliğin ve klasik fizikten çok yüksek oranda sapan davranışların tarif edilmesinde ve burada bu bağlamda engellenmesini sağlıyor. Ve çok küçük ölçeklerde ve çok düşük sıcaklıklarda kuantum etkilerinin önemli hale geldiği yerlerde klasik teoriler cinsinden de sistemi ifade edebilmemizi mümkün kılıyor. Evet, bu kriterler dalga fonksiyonunun kuantum durumlarının sağlam ve kapsamlı bir tanımlayıcısı olarak hizmet etmesini ve klasikten kuantum paradigmalarına geçişi kolaylaştırmasının ve teorinin iç tutarlılığını koruması açısından bu bağlamlarda oldukça önemli. Ve bu varsayım ve sonuçlar kuantum mekaniğinin temelini oluşturuyor. Dolaşıklık ve kuantum girişimi gibi daha karmaşık olayların doğru şekilde modellenmesi ve anlaşılmasının yolunu açıyor. Modelleme, anlaşılma, öngörülebilirlik. Ve ölçümlerle tabii ki de deneylerle uyumlu. Evet, bu kriterler çok oldukça önemli. Şimdi tek boyutlu X uzayı üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bu tek boyutlu X uzayında momentumu P, şöyle momentumu P ve kütlesi M. Kütlesi M olan bir parçacık tanımlayalım. Bizde bir parçacık olsun. Ve parçacık serbest olduğunda, yani bir potansiyel içerisinde değilse, toplam enerjisinde olmaktadır. Kinetik enerjisi üzerinden. Bir potansiyel üzerinde değilse P kare bölü 2M olmaktadır. E eşittir P kare bölü 2M olmaktadır. Çünkü momentum M çarpı V. Burada P kareden kastımız M kare bölü V kare oluyor. Bölü 2M olduğunda götürüyor. 1 bölü 2 mv kare. Peki bu kinetik enerjisinden ibarettir dedik ve bu parçacığı Broglie de Broglie bağlantılarına göre dalga paketinin sayısı k ve açısal frekans omega olacak şekilde enerji ve momentum şeklinde ifade edebiliriz. Yani P eşittir. Burada H çarpı K olarak tanımlayabiliriz. K dalga paket sayısı. Yani H'da tabi burada indirgenmiş Planck fonksiyon sabiti. H çizgi şeklinde. E'si de, enerjisi de parçacığın H çarpı omega. Omega da açısal frekansı. Bu aynı zamanda H bölü 2 pi'ye
h çizgi Planck sabiti bölü 2pi'ye eşit. Omega da zaten 2pf oluyor. 2pf oluyor. Omega açısal frekans. Ve 2pi'ler götürünce birbirine h çarpı f kalıyor. Enerji paketçiği de buna eşittir. Şimdi buradan tanımladık bu ilişkiyi. Ve dalga fonksiyonuyla Fourier dönüşümü kavramlarına bakalım. Bu da neden önemli? Bir parçacığın dalga fonksiyonunu tanımlamıştık. Psi xt olarak tanımlamıştık. Ve bu durumunu düzlem dalgalarının süperpozisyonu şeklinde ifade edebiliyoruz demiştik. Yani Fourier dönüşümünü burada uygulamamızın sebebi dalga fonksiyonunun süperpozisyon ilkesine göre tanımlanması. Ve integral belirli bir integral üzerinden tanımlanıyor. Bu Fourier integrali üzerinden. Ve k dalga sayısının farklı değerleri üzerinden çalışıyor. Her birinin genliği phi k olarak da ağırlıklandırılıyor. Dalga fonksiyonu da dalga sayısı üzerinden çalışıyor. Evet, negatif sonsuzdan pozitif sonsuza kadar uzanıyor bu Fourier dönüşümü sembolizasyonu. İntegralini, Fourier integrali. Her biri zamanda ve mekanda olasılık genliğine katkıda bulunuyor. Bu fonksiyonların üst üste binen olasılık fonksiyonu yapılarının. Ve momentum terimleriyle ifade edecek olursak bunları da momentuma göre, P momentumuna göre Fourier dönüşümü kullanacağız. Ve bunu yeniden türeteceğiz. Yani buradaki ilişkilerden maksadımız Fourier dönüşümü önemli. Ve aynı zamanda momentum terimleriyle ifade. Bu aynı zamanda de Broglie ilişkilerinin doğrudan bir uygulaması olmakta ve kuantum mekaniğinin özünde yer alan parçacık dalga ikiliğini vurgulamaktadır. Parçacık dalga ikiliği. Evet, bunları bu şekilde ifade ettik. Şimdi de dalga paketinin düzlem dalgalar cinsinden Fourier açılımını yazalım. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi bir dalga paketinin düzlem dalgalar cinsinden Fourier açılımını verdik ilk terimde. Yani şu neyi temsil ediyor? Bir dalga paketinin düzlem dalgalar cinsinden Fourier açılımı. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Şuradaki phi fonksiyonu burada uzaysal modlarını içeriyordu. Dalganın uzaysal modlarını içeriyor. E üzeri i k x eksi omega t terimi de eksponansiyel kısmını içeriyor. Burada sanal bir fonksiyon üzerinden tanımlanması, yani karmaşık bir sayı üzerinden tanımlanması, bunun kosinüs çarpı i sinüs gibi bir bileşeni, Euler eksponansiyel fonksiyonda bunu Euler sayısı üzerinden temsil ediyor. E değeri doğal logaritma. E üzeri i k x eksi omega t kosinüs ve sinüslü terimleri içerecek şekilde açılıyor. Ve bunlar Fourier açılımı, yani eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken buradaki dalga modlarının toplamı olacak şekilde. Bu dalga sayısıyla orantılı olan dalga modlarının toplamı olacak şekilde süperpozisyonu gösteriyor bu dalga fonksiyonu denklemi. Schrödinger dalga fonksiyonu. Bu tabii ki de dalga fonksiyonu çözümünü ifade ediyor. Şimdi diferansiyel denklemi nasıl oluşturacağız? Çözümünün bu şekilde olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yapıda davranacağını deneysel olarak çıkarstık. Yani elimizde sezgisel anlamda bir çözüm var. Ve daha sonra bu ifadeyi de enerji ve momentum terimleri kullanılarak dönüştürdüğümüzde, yani enerji ve momentum terimleri üzerinden tanımladığımızda, evet, şimdi enerji ve momentum terimleriyle olan ifadeye bakalım. Burada da değişen ne var? Phi bizim fonksiyonumuz, modlara ilişkin fonksiyonumuz, momentum fonksiyonu cinsinden tanımlanıyor. K yerine P geliyor ve omega yerine de E geliyor, enerji geliyor. Peki buradaki amaç ne olmakta?
kuantum durumu veya bir dalga paketinin, parçacığın her biri belirli momentum ve enerji ile karakterize edilen, spesifik olarak belirli momentum ve enerji ile karakterize edilen düzlem dalgaların süperpozisyonu şeklinde ihtiva edildiğini, yani bizim bu dalga fonksiyonunun çözümünün bu şekilde olduğunu bize söylüyor. Ve Fourier dönüşüm aracılığıyla ilişkilendiriliyor. Ve burada neyi kullandık? Süperpozisyon prensibini kullandık. Yani süperpozisyon prensibini türetirken denklemimizi. Ve klasik mekanikte olmayan, tabii bu klasik mekanikte açıklanamayan temel farklılık olarak kuantum ölçeğinde genişletiliyor ve kuantum sistemleri üzerinde analiz yapmamıza ve tahminlerde bulunmamıza olanak sağlıyor. Süperpozisyon dalga fonksiyonları, dalga fonksiyonun yapısı da yani eksponansiyel harmonik olacak şekilde bizim yani şu yapıya gelmesini veya aynı zamanda kosinüsü sinüsü terimlerden, yani harmonik kısımdan ifade edecek olursak, harmonik kısımlarda da şu şekilde ifade ediliyor. Şu sönümlenen dalga fonksiyonunu veriyor bize. Fakat biz burada sönümlenmeyen, normalde harmonik şekilde sinüzoidal dalga fonksiyonundan bahsediyoruz. Yani aslında şu kısmın açılımı, şu kısma göre bakalım bir saniye. Şu kısmın açılımı kosinüs artı i sinüslü terim olmakta. Çünkü oradaki karmaşık fonksiyon öğeler sayısına göre, öğeler fonksiyonuna göre veren e üzeri i x gibi bir terimli açılımına karşılık gelen kısım bu. Peki şimdi buradan da zamana göre birinci türevi alıyoruz. Yani şu bizim enerji momentum terimli fonksiyonumuzun zamana göre birinci türevini alıyoruz. Zaman içerisindeki değişimini tanımlayabilmek için ve konuma göre de ikinci türevini alıyoruz. Yani burada kısmi türevlerden bahsediyoruz tabii ki. Evet, şimdi zamana göre birinci kısmi türevini ve konuma göre de ikinci kısmi türevini aldığımızda dalga fonksiyonunun enerji ve momentum cinsinden tanımlanan süperpozisyon Fourier açılımıyla süperpozisyonunu aldığımız ve bu şekilde zamana göre birinci kısmi türevi şurada gördüğümüz ifade olmakta. Konuma göre ikinci kısmi türevi de x konumuna göre, basitleştirmek anlamında sadece x'te yayıldığını düşünelim bu dalganın. Normalde küresel koordinatlarda ve ya da kartezyen koordinatlarda 3 boyutlu uzayda yayılıyor. Fakat burada türetmek amacıyla denklemleri basite indirgedik. Daha sonra bu ikisinin de e eşittir p kare bölü 2m'i sağladığı görülüyor. E eşittir p kare, yani momentumun karesi bölü 2m denklemini, bağıntısını sağladığını gözüküyor bu iki ifade. Ve birbirine eşitlenirse düzlemsel dalga bileşenleri için bu eşitlik sağlandığında ve bu birbirine eşitlendiğinde şu iki ifade i h çizgi çarpı d fi bölü dt kısmi türev eşittir eksi h kare bölü 2m d kare psi bölü dx kare olmakta. D psi bölü dt eşittir, şu tarafta da d kare psi bölü dx kare olmakta. Ve bu türettiğimiz denklemde Schrödinger'in serbest parçacık denklemi ve bu bahsedilen koşulları sağladığı görülüyor. Burada tamam, dalga fonksiyonun birinci mertebeden zaman türevini açtık. Şurada ifade ettik. Ve daha sonra bu denklem dalga fonksiyonun zaman içerisinde nasıl evrildiğini açıklıyor. Yani dalga fonksiyonunun zaman içerisindeki evrimi. Gelişimi ve zaman içerisinde nasıl değiştiğini tanımlıyor. Ve burada i imajiner birim, işte kuantum mekaniğinin karmaşık doğasından gelen bir özellik ve e enerji durumu ve momentumu da p. Peki uzaysal türev, yani şuradaki
spasyal anlamda uzaysal türev, ikinci dereceden türevleyi temsil ediyor. Bu bir dalga, normalde bizim dalga denklemimize karşılık gelecek ve dalga denkleminde, diferansiyel denklemlerde konumun ikinci dereceden türevi önemli olmakta. Klasik dalga denkleminde yani. Kısmi diferansiyel denklem anlamında. Ve burada da uzaysal türevde yine ikinci mertebeden uzaysal türevi bu şekilde ifade ediliyor. Ve burada da tamam. Bu da uzayda dalga fonksiyonunun eğriliğinin, yani modunun, dalga fonksiyonunun, şöyle yapalım. Dalga fonksiyonunun uzaydaki değişimini tanımlıyor. Yani ve bu durumun parçacığın kinetik enerjisiyle nasıl ilişkilendirildiğini temsil ediyor. Yani uzaydaki değişimi dedik. Bu şeklini aynı zamanda. Şekli tanımlıyor. Mod şekli. Evet, bu iki ifade karşılaştırıldığında demiştik. E eşittir P kare bölü 2M ilişkisini sağlıyor. Ve ikisi birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla bu ifadeler birleştirildiğinde de ve her terim uygun katsayılarla çarpıldığında matematiksel anlamda bize I çarpı H çizgi d psi bölü dt eşittir eksi H çizginin karesi bölü 2m d psi kare bölü dx kareyi veriyor. Güzel. Şimdi bu denklemi türetince Schrödinger dalga denklemi oluyor bu. Kuantum parçacıklarının dalga benzeri davranışını kapsıyor ve bunu uzaysal olarak da genişlettiğimizde, yani o zaman da psi hangi terimleri içerecek? X, Y, Z kartezyen koordinatlarında 3 uzayı ve bir de bir temsili olarak zamanı gösterecek bize. Yani şu dalga fonksiyonumuz buna genişletilebilir. Şu anda biz X üzerinden çıkardık. Fakat aynı dalga fonksiyonu X, Y, Z'nindeki değişimleri de tanımlayabilir. 3 boyutlu uzayda. Ve artı bir zaman boyutu eklendiğinde. Ve kuantum mekaniğinin temel denklemini temsil eder. Bu ve bir kuantum sisteminin durumunun zaman içerisinde nasıl değiştiğini gösterir. Ve serbest parçacık için dedik, enerjisi ve momentum üzerinden tanımlanmıştı. Fourier dönüşümü aracılığıyla da momentum dağılımı, spektral momentum dağılımı üzerinden de phi p bağlandı. Güzel ve aynı zamanda bu ilişki bizim deneysel olarak gözlemlediğimiz olasılık dalga fonksiyonunu tanımlamakta da oldukça başarılı. Şimdi de kuantum mekaniğinin ikinci postulatına geçeceğiz. Evet, şimdi kuantum mekaniğinin ikinci postulatından devam ediyoruz. Burada sistemin zaman içerisindeki durumunun evrimi dalga fonksiyonu, yani şurada psi rt ile belirtilen 3 boyutta tanımlanıyor ve Schrödinger denklemi tarafından yönetiliyor. Daha önceden çıkarımını gösterdik. Ve bu bir kısmi diferansiyel denklem takımı ve dalga fonksiyonunun karakteristiğini belirliyor. Şimdi burada 3 boyutta zaman bağımlı Schrödinger denkleminin genel formunu görmektesiniz. Şu kısım, şurada belirtilen kısım, yani d kare psi bölü dx kare artı d kare psi bölü dy kare artı d kare psi bölü dz kare 3 boyutlu uzayda yayılımı gösteriyor. Dalganın şeklini gösteriyor. Ve burada mekansal olarak yayılımın modunu, yani dalganın karakteristiğini gösteriyor. Ve şu Laplacian operatörü şeklinde tanımlanıyor. İkinci dereceden konuma göre olan türevleri. Ve uzaydaki yayılım fonksiyonu bu aynı zamanda. Ve VRT kısmı da potansiyel enerjisini temsil ediyor. Potansiyelini temsil ediyor belirli bir potansiyelde. Ve bu şuradaki dalga fonksiyonuna çarpılmış olması Hamiltonian operatörü üzerinden tanımlanıyor. Yani enerji sistemi toplam enerji fonksiyonu üzerinden tanımlanıyor. Ve burada aynı zamanda sol taraftaki kısım, denklemin sol tarafındaki kısım dalga fonksiyonunun zaman içerisindeki evrimini gösteriyor. I çarpı h çizgi d psi bölü dt eşittir eksi h çizgi kare bölü 2m. Şurası Laplace operatörü. D kare psi bölü
dx kare artı d kare psi bölü dy kare artı d kare psi bölü dz kare artı v rt, v potansiyel enerjisi çarpı psi rt. Evet, bu çok güzel bir şekilde tanımlandı. Şimdi bunun çözümü olan dalga fonksiyonu. Yani aslında biz tersten geldik. Bu dalga fonksiyonu şimdi normalde tanımlanan bu şekilde belirli başlangıç ve sınır koşullarında tanımlanan problemin çözümü de psi rt olmakta. Bu tabii ki de lineer bir kısmi diferansiyel denklem. Non-lineer olmaması süperpozisyon yasasının uyarlanmasını gerektiren bir durumda. Lineer operatöre uyduğu için süperpozisyon yasasına da tabi olmak durumunda olduğu için bu şekilde türetildi. Ve bu deneylerle çok iyi bir şekilde uyum sağlıyor demiştik. Burada sistemin davranışı ve özellikleri hakkında bize çok şeyi açıklıyor. Dalga fonksiyonunun uzayda yayılımı. Ve bir parçacığın kendisinin nerede olacağının deterministik bir hesabını vermese de Heisenberg belirsizlik ilkesine uygun olarak belirli bir zamanda, belirli bir pozisyonda parçacığın bulunma olasılığını bize söylüyor. Yani belirli bir zaman geçti, belirli bir zaman içerisinde uzaysal olarak parçacık burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Bize bu olasılıksal bir fonksiyonu veriyor, tanımlıyor. Peki bu ilkeye göre aynı anda hem pozisyon hem de momentum kesin olarak bilmek imkansız. Yani Heisenberg belirsizliğine göre de. Ve dalga fonksiyonu olasılıkların hesaplanmasına olarak tanıyor bu. Ve ikinci postülatta kuantum mekaniğinin bireysel ölçümler hakkında kesin tahminler sunmadığını ve bunun yerine parçacığın olasılıksal olarak dalga fonksiyonuna sistemin durumunun dalga fonksiyonu aracılığıyla evrilen Schrödinger denklemi şeklinde tanımlamasını içeriyor. Buraya kadar tamam. Evet, şimdi Schrödinger dalga denkleminin çözümünü elde ettik. Ve şimdi de olasılık yorumuna bakalım. Burada olasılık yorumunda dalga denklemin içerdiği i sayısı nedeniyle, yani Schrödinger dalga denkleminin içerisindeki kompleks sayı nedeniyle dalga fonksiyonumuz psi rt genellikle kompleks bir fonksiyon olmakta ve bu kompleks fonksiyon olduğu için kendi başına olasılığın bir ölçüsü olamaz. Ve dolayısıyla bunun mutlak değerinin karesini almamız gerekir. Yani öncelikle psi fonksiyonumuzun mutlak değerini alıyoruz. Sonra karesini alıyoruz. Bu da zaten kompleks eşleniğiyle, kendisinin kompleks eşleniğiyle çarpılmış halini bize temsil ediyor, gösteriyor. Ve bu Schrödinger denkleminin çözümü olan bir psi fonksiyonu, psi yıldız fonksiyonu olsun elimizde. Bunun mutlak değerinin karesini tüm uzaydaki toplamına bakarak, yani diyelim basitleştirmek anlamında sadece x ekseni üzerindeki dalga fonksiyonu dağılımını kontrol ettiğimizi düşünelim. Ve burada bir integral işlemine tabi tutuyoruz yine. Yani bu olasılık fonksiyonunun eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ki olan ve dx'te bizim integrasyon sabitimiz olmuş oluyor. Burada psi yıldızın karesini alıyoruz. Peki bu integrali almak demek bize n kare gibi bir sonuca götürüyor. Bu n kare sayısı da dalga fonksiyonunun normu deniyor. Peki. Daha sonra diyelim yeni bir dalga fonksiyonumuzu burada tanımladık. Yani yeni dalga fonksiyonumuzda psi xt olsun. Psi xt eşittir 1 bölü n psi xt oldu. Yani bizim bu fonksiyonun 1 bölü n dediğimiz yeni bir dalga fonksiyonu şeklinde tanımlanmış hali. Bu da Schrödinger denkleminin çözümü olacak ve normu da, şu fonksiyonun normu da, yani yine eksi sonsuzdan artı sonsuza götürüyoruz. Şunun karesini alıyoruz yine. Mutlak değerinin karesini alıyoruz. Dx üzerinden integrasyonunu yaptık. 1 çıkacak. Ve bu da olasılık yorumu için yeterli. Çünkü olasılık yorumundan neydi? Biz biliyorsunuz istatistiksel mekanikte veya olasılıksal durumlarda toplamı, tüm olasılıkların toplamı küme içerisinde 1'i veriyordu bize. Peki 3 boyutlu duruma genelleştirirsek bunu da bu konum fonksiyonu da dv hacmi içerisinde olacak.
ve dv hacmi içerisinde, yani x, y, z koordinatları içerisinde yayılmış bir dalga fonksiyonu bize kapalı bir sistem içerisinde, küresel olarak kapalı bir sistem içerisinde diferansiyel hacmi, şuradan diferansiyel hacim çekeceğiz. Diferansiyel hacmi verecek. Peki bunun integrasyonunu aldığımızda, bu hacim boyunca hacim integralini aldığımızda olasılıksal fonksiyonun dağılımı, hacim içerisindeki dağılımını 3 boyutta incelemiş olacağız. Dalga fonksiyonu çözümü üzerinden. Yine psi rt'nin karesi çarpı dv integrasyon sabitimiz toplamı yine 1'e eşit olmuş olacak. En son elde ettiğimiz durum bu. Bu da dalga fonksiyonunun normlanmış olduğundan uzaydaki tüm noktalardaki olasılıkların toplamını bize verecek. Evet, bu bağlamda söyleyeceklerimiz bu kadar. Sizin de sorunuz varsa mutlaka sorun. Videonun sonuna geldik şimdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.